Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atılırken tahtın gölgesinde kanlı bir sır yatıyordu. Bir tarafta Bizans asaletinden gelen Asporça Hatun vardı. Diğer tarafta ise onun gözünden sakındığı ve Orhan Gazi'nin yetenekli oğlu olan Şehzade İbrahim bulunuyordu. Peki bu parlak şehzade neden imparatorluğun ilk büyük kurbanlarından biri oldu? Osmanlı henüz bir uç beyliğinden devlete dönüşme sancıları çekerken diplomasi en az kılıç kadar keskin bir silah olarak kullanılıyordu. Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru II. Andronikos'un soyundan gelen Asporça Hatun ile evlenmesi sıradan bir izdivaç değil, oldukça kritik bir siyasi hamleydi. Bu güçlü Bizanslı gelin 1310 yılında Orhan Gazi'ye İbrahim adında bir erkek çocuk verdi ve saraydaki dengeleri tamamen değiştirdi. İbrahim annesinin konumu sayesinde sarayda sıradan bir çocukluk geçirmedi. Devletin en iyi hocaları tarafından askeri ve idari ilimlerle donatılarak yetiştirildi. Günümüze ulaşan en eski Osmanlı belgelerinden olan 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi'nde henüz 14 yaşındayken onun adı bir şehzadeden ziyade İbrahim Paşa olarak geçmektedir. Bu paşa unvanı onun kendi askeri birliklerine sahip olduğunu ve mülki idarede söz sahibi çok parlak bir varis adayı olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Yıllar geçtikçe devletin sınırları Marmara'yı aşıp Avrupa'ya ulaştı. 1357 yılında ise sarayın duvarlarında büyük bir şok dalgası yankılandı. Orhan Gazi'nin en büyük oğlu ve mutlak veliahtı Süleyman Paşa avlanırken atından düştü ve trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Süleyman Paşa'nın bu ani ölümüyle taht bir anda varisiz kalmıştı. O dönemde en büyük oğlun tahta geçmesini öngören bir kural henüz bulunmuyordu. Devleti yönetme yetkisi ilahi bir lütuf olarak tüm şehzadelere eşit şekilde ait sayılıyordu. Böylece meydan, Nilüfer Hatun'un oğlu Murat ile Asporça'nın oğlu İbrahim'e kalmış oldu. İbrahim 47 yaşında, hanedanın en büyük erkeği olarak devletin geleneksel damarını temsil eden Eskişehir valisi konumundaydı. Arkasında güçlü Anadolu beyleriyle ahi teşkilatlarının desteği bulunuyordu. Kendisinden 16 yaş küçük olan kardeşi Murat ise Rumeli'de devşirme sisteminin ilk tohumlarıyla kurulan o disiplinli orduyu yönetiyordu. Eskişehir'de kök salan geleneksel devlet anlayışı, Rumeli'de filizlenen yenilikçi askeri vizyonla artık kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya gelmişti. 1362 yılına gelindiğinde Orhan Gazi'nin hayata gözlerini yumması Osmanlı için kaos dolu bir dönüm noktası oldu. Babasının ölüm haberini alan İbrahim, yaşının ve kıdeminin kendisine verdiği haklılıkla Eskişehir'de bayrak kaldırdı. Bağımsızlığını ilan ederek tahtın meşru sahibi olduğunu duyurdu. Sınırlarında giderek büyüyen bu yeni imparatorluktan endişe duyan Bizans ve Anadolu beylikleri de İbrahim'in bu hamlesini el altından desteklemeye başladı. Buna karşılık Şehzade Murat, Rumeli'deki o devasa savaş makinesiyle son derece hızlı hareket etti ve doğrudan Bursa'ya gelerek duruma tamamen hakim oldu. Murat için bu hamle, kişisel bir hırstan ziyade devletin bekasını sağlama amacı taşıyordu. İleride yaşanabilecek bir iç savaşı veya devletin bölünmesini engellemek adına o acımasız emri vermek zorunda kaldı. Şehzade İbrahim ve diğer kardeşi Halil boğdurularak idam edildi. Nizam-ı alem uğruna kardeş kanı dökme pratiği Osmanlı sahnesine telafisi imkansız bir şekilde giriş yapmış oldu. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Asporça Hatun'un feryatları sarayın taş duvarlarında yankılandı. Ancak Şehzade İbrahim sıradan bir hain gibi kimsesizler mezarlığına terk edilmedi. Kardeşi Murat'ın emri üzerine hanedanın kurucusu olan dedesi Osman Gazi'nin türbesine defnedildi. Böylece o kutsal kana duyulan çelişkili saygı bir şekilde korunmuş oldu. Şehzade İbrahim'in ölümü basit bir cinayet olmanın ötesindeydi. Bu infaz, yüzyıllar sonra Fatih Sultan Mehmet'in kanunlaştıracağı o meşhur kardeş katli yasasının psikolojik altyapısını oluşturuyordu.
aynı zamanda devleti mutlak bir güce dönüştürmenin en ağır bedelini simgeliyordu. Eğer yaşasaydı, tarihin nasıl yazılacağı sonsuza dek bir sır olarak kalacak. Şehzade İbrahim'in kanı, Bursa topraklarına sadece bir kardeşin değil, koca bir devrin hüznünü bırakmaya devam ediyor. Geçmişin izinde, hakikatin peşinde. Referans tarihte kalın, hoşça kalın.